Merhaba, ben Dedektif Void. Sizinle maskeler hakkında konuşacağım. Mesela ben hep maske takarım ki kimse yüzümü tanımasın. Bazıları maskeleriyle bağ kurar, bazıları ise tek tek deneyerek kolayca değiştirir. Ancak bugün bahsedeceğim maske kolayca çıkarabileceğiniz bir maske değil. O ölümden sonra bile giyeni kontrol ediyor. 1994'te İtalya'nın Venedik kentinde cinayet ve intiharlarda eşi görülmemiş bir artış yaşandı. Yerel yetkililer turist akınını caydırmak istemediklerinden o yıla ait bütün istatistikler çarpıtıldı ve gerçeği yansıtmadı. Vakıf yönetimi daha sonra ölüm istatistiklerinde düzeltmeler yaptı. Katiller ve intihar kurbanlarının ortak bir yanı vardı. Hepsi şehrin eteklerinde Venedik camı satan küçük bir dükkanı ziyaret etmişti. Adres elbette gizli. Bu az sayıda ziyaretçi gören az bilinen bir yer. Herhangi bir tesadüf olasılığı hariç turistler oraya gitmez. Üstelik dükkanın son sahibi de kendi canına kıymıştı. Bunu öğrenen vakıf, olay yerine uzman bir grup gönderdi. Dükkanı tüm mallarıyla mühürlediler. Ancak kaldıkları ilk haftadan sonra yarısı ciddi zihinsel sağlık sorunları yaşamaya başladı. Fısıltılar duydular, şiddetli korku ve endişe hissettiler. Bu arada çalışanın dükkandaki konumuna bağlı olarak semptomların şiddeti farklıydı. Camın yakınında zaman geçirirlerse akıl hastalığı belirtileri azaldı. Bu nedenle anomalinin nedenleri belirlenene kadar personel, elastik, esnek camdan yapılmış koruyucu giysiler giydi. Bir ay sonra anormal aktivitenin kaynağı nihayet bulundu. Onun beyaz porselen komedyen maskesi olduğu ortaya çıktı. Bunu keşfettikleri sırada kod adı Younger olan bir ajanın yüzündeydi. Ceset sadece 2 saat önce hala hayatta olmasına rağmen ciddi bir çürüme göstermişti. Buna rağmen Younger'ın vücudu çok hafif hareket etti. Vakıf ajanları maskeyi hava geçirmez şekilde kapatılmış bir cam kutuya yerleştirdi. Bugüne kadar hala tutulduğu yere gönderdi. Kutunun duvarları daha sonra en az 10 santim kalınlığında daha dayanıklı bir camla değiştirildi. Bu ölçülere ek olarak kutu çelik kapılı ayrı bir odaya yerleştirilmiştir. Kapıların sık sık değiştirilmesi gerektiğinden demir veya kurşun da kullanılabilir. Araştırma ve deney istisnaları hariç insanların hücreye girmesi yasaktır. 2 silahlı güvenlik görevlisi ve yüksek nitelikli bir psikolog hücrenin dışında düzenli olarak görev yapmaktadır. Vakıf personeli her 2 haftada bir kutuyu değiştirir. Eski kutu SCP-101'in yardımıyla yok edilir. Bu içinde insansı bir ağzı olan her türlü maddeyi tüketebilen ve bu nedenle komedyen maskesinin çürüme etkilerinden etkilenmeyen anormal bir çantadır. İnsanlar için bu etki ölümcül ve döndürülemezdir. Çürüme maskenin açıklıklarından çıkan bir salgı yüzünden olur. Gözlerden ve ağızdan sürekli keskin ve yapışkan bir sıvı sızar. Bu sıvıyla temas eden bir nesne aktif olarak ayrışır ve atomlarına ayrılır. Nesneyi içeren cam da bu etkiye maruz kalır. Ancak diğer maddelerden farklı olarak daha yavaş ayrışır ve daha uzun süre dayanmasını sağlayan bir dirence sahiptir. Nesne sıvıya dokunmamış olsa bile kişiyi etkiler. Kişi 1,5 ila 2 metreden daha fazla yaklaşırsa onu takmak için karşı konulmaz bir arzuya kapılır. Kişi maskeyi taktığında ondan yayılan sinyaller beyin dalgalarını geçersiz kılar, bu da beyin ölümüne yol açar. Bu arada kişi maskenin kişiliğinin vücut bulmuş hali olur. Onun düşüncelerine sahip olur ve sözleriyle konuşur. Bu durumda kişi maskenin tipik olarak kullandığı aynı manipülasyonları ve psikolojik hileleri yapabilir ama yine de bu vücudu çürümekten kurtarmaz. Birkaç saat içinde vücut tamamen mumyalaşır. Bununla birlikte motor aktivite ve konuşma yeteneği etkilenmeden kalır. Vücut parçaları bir arada kalamayacak şekilde ayrıştığında maske yeni bir konak arar. Bu genelde çok zor bir görev değildir. Bir kişi maskenin görüş alanına girince maske onu kolayca yüzüne takmaya ikna eder. Daha önce dediğim gibi insanları doğrudan temas etmeden de kontrol edebiliyor. Bu psikolojik saldırı 2 şekilde gerçekleşir. İlki manipüle edilen nesneye doğrudan iletişim yoluyla ve ikincisi maskenin ihtiyaç duyduğu düşünceleri telepatik olarak aşılamasıyla. İkinci yöntem yüzünden Venedik'teki mağazanın müşterileri intihara sürüklendi. Diğer insanları öldürme fikri birkaç ziyaretçinin içine gömülüydü. Maske ağırlıklı olarak vakıf çalışanları ile ilk yöntemi kullanıyor. Bu şekilde çalışanların bir kısmını intihar ettirirken diğerlerini de buna itaat etmeye zorladı. Bu çalışanlar maske için bir kaçış düzenlemeye yardımcı oldu. Ama kaçış sırasında imha edildiler ve maske yerine döndü. Bu olaydan sonra SCP-035 daha agresif hale geldi. 10 metre yarıçapındaki tüm çalışanlar nesnenin etkisini hissetmeye başladı. Psikolog bile acı çekti. Personel anlaşılmaz fısıltılar ve keskin yüksek sesli kahkahalar duydu. Ayrıca şiddetli korku ve depresif bir ruh hali yaşadılar. Ayrıca maskenin yoğun etkisi içinde bulunduğu hücrenin duvarlarında kendini göstermeye başladı. Duvarlardan kana benzer bir madde sızmaya başladı. Ancak asitliği fazlaydı. pH seviyesi 4,5'a ulaştı.
Doğal olarak bunun odanın duvarları üzerinde yıkıcı bir etkisi vardır. Ayrışmaya ek olarak bu madde duvarlarda daha yakından bakıldığında metin parçaları gibi görünen belirgin desenler yaratıyor. Çoğunlukla Sanskritçe, Latince, Aramice ve eski Yunanca gibi eski ölü dillerde yazılmıştır. Bazen şablonlar yerine ritüel cinayetlerin ve kurbanların görüntüleri şekillenir. Vakıf çalışanları bu çizimlerde mevcut yaşam sorunlarıyla benzerlikler buldu. Ya da tam tersine maske personelin zihnini okuyup deneyimlerini duvara yansıtıyordu. Tüm bu faktörler personel arasında intiharların artmasına katkıda bulundu. Bu nedenle yönetim SCP-148 kullanmaya karar verdi. Bu platin, iridyum ve diğer metallerin bir alaşımı olan telekil alaşımı olarak adlandırılır. Bu madde telepatik ve duyu dışı dürtüleri engelleyebilir. Alınan önlemler personelin hücre dışındaki ruhsal durumunun dengelenmesine yardımcı oldu. Kaygı ve korku gidip yeterli bir gerçeklik algısı geri geldi. Ancak doğrudan hücreye giren araştırmacılar kendilerini daha da tehlikeli koşullarda buldular. Telekil, bir tür sera etkisinin yaratılmasına katkıda bulundu. Hücrenin içinde biriken maskeden yayılan negatif radyasyon, duvarların yıkılıp öngörülemeyen çeşitli fenomen ve olaylara yol açtı. Örneğin hücreye açılan çelik kapılar kendiliğinden kapandı ve 4 saatten fazla açılmadı. Bu süre zarfında araştırma grubunun olumsuz ruh hali daha da güçlendi. Maskeden gelen fısıltılar, alaycı kahkahalar ve görsel halüsinasyonlarla birlikte dayanılmaz bir şekilde yükseldi. Kanlı duvarlardan kol benzeri uzantılar çıktı ve araştırmacıları yakalamaya çalıştı. Odada 3 saatten fazla kalan herkes derin, dönüşü olmayan psikoz durumuna girdi. Zorunlu tedaviye gönderildiler ama olumlu bir etkisi olmadı. Bu nedenle araştırma görevlileri artık 2,5 saatte bir değiştiriliyor. Tüm tehlikelere rağmen sürekli araştırma gereklidir çünkü SCP-035, kalan SCP nesneleri hakkında bilgiler de dahil dünya tarihiyle ilgili çok değerli bilgilere sahiptir. Zekası ve hafızası daha çok yenilmez sürüngen olarak bilinen SCP-682 adlı son derece gelişmiş başka bir nesne düzeyindedir. Maske defalarca sürüngene ilgi gösterdi ama yönetim aralarında herhangi bir teması yasakladı. Sonuçta sürüngen ayrışmaya karşı pratik olarak dirençlidir. Bu da maskenin kalıcı ve tehlikeli bir kullanıcısı olabileceği anlamına gelir. Açıkçası SCP-035 bunun farkında, bu nedenle inanılmaz fiziksel güce sahip ölümsüz bir ev sahibi arıyor. Ancak maskenin kendisine göre ikisi zaten tanışmıştı ve ilk tanışmaları iyi bitmemişti. Büyük olasılıkla nesneler arasında bir çatışma vardı ve maske hesaplaşmak istiyordu. Ama ben daha çok ilk teoriye meyilliyim. SCP-035 büyük olasılıkla sürüngenin olası yıkımı için umut vermek adına çatışma anlatısını icat etti çünkü bu iki nesnenin yakınlaşmasını sağlardı. Maske kendi kökeni ve anormalliklerinin doğası hakkında sessiz ancak muhtemelen bilinmesi gereken her şeyi biliyor. Bu bilginin nesneyi ortadan kaldırmaya veya en azından etkisiz hale getirmeye yardımcı olması muhtemel. Maskenin yapıldığı malzemeye dikkat etmeye de değer. Çin'de ilk olarak 6. yüzyılda icat edilen porselenden yapılmıştır. Ama maskenin bildiği dillerin çoğu çok daha önce kullanım dışı kaldı ve bu duvarlardaki ritüel çizimler için de geçerli. Buna dayanarak 3 hipotezim var. Birincisi, maskenin ölü olanlarda dahil her türlü bilimi, kültürü ve dili incelemek için bolca zamanı vardı. İkincisi, porselen teorik olarak Orta Doğu'da bir yerde 1000 yıldan önce icat edilmiş olabilir. Ancak bu teori o bölgede böyle eski bir malzemenin bulunmadığı gerçeğiyle çürütülüyor. Üçüncü hipotez bana en olası görünüyor. Maskede yaşayan varlığın başka bir yerde yaşadığını ve zamanla bu maskeye taşındığını varsayıyorum. Kaynaklarıma göre önceki ikamet yeri Orta Doğu değil, Afrika'ydı. Bu materyaller tarihi referans kitaplarında ve arşivlerde bulunmasa da Namibya topraklarındaki kabileler arasında var olan bir efsanede bulmayı başardım. Yaklaşık 2500 yıl önce bir kabilenin tahta bir ele geçiren maske tarafından yönetildiği söyleniyor. 350 kilometrelik yarıçap içindeki tüm kabileleri fethedene kadar bir liderden diğerine geçti. Bu arada bu maskeyi takan tüm liderler diri diri mumyalandı. Daha sonra yavaş yavaş Orta Doğu'ya göç etmiş ve fetihlerini sürdürmüştür. Hatta SCP-035'in bazı dinlerin yaratıcısı olması bile mümkün olabilir. Ve daha sonra da varlığın porselen şeklini aldığı Çin'e taşındı. Maskeden maskeye yer değiştirme mekanizması büyük olasılıkla nesneye bağlı değildir. Aksi takdirde porselen kabuğunu uzun zaman önce terk ederdi. Büyük olasılıkla özelliklerin taşıyıcısı maske değil, ondan salınan siyah maddedir. İleride maddeden bir numune alıp onunla başka bir maske işlemeyi planlıyorum. Ne düşünüyorsunuz? SCP-035'i başka bir maskeye aktarmak mümkün mü? Sizce bu yapmaya değer mi? Ve hipotezlerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ben Dedektif Void. Kapatıyorum. Sonraki bölümde görüşürüz.